Biten hafta içerisinde ABD'de Halk Bankası davasının düştüğü haberleri servis edildi. BlackRock, Halk Bankası'nın satın mı alıyor haberleri de zaten son zamanlarda konuşuluyordu. BlackRock haberleri spekülatif mi, gerçek mi? Piyasayı canlandırmak için mi yapılıyor? Haberin henüz ilan edilmiş bir kesinliği yok. Ancak davanın düşmesi bankanın satışa hazırlanması için geçmişinin temize çekildiği düşüncesini akla getiriyor. Bilindiği gibi kur baskısı kullanırken ülkemizde TL piyasada suni olarak değerli tutuluyor. Kimi yorumcular TL değerli iken BlackRock bu maliyete girip bu satın alma yapar mı konusunu tartışıyorlar. Açıkçası bu şirketin gelme sebebine göre değişir. Çünkü bir piyasada büyümek sokaktaki insanın önceklerinden daha farklı sebeplerle yapılabilecektir. Peki bu satın almada küçük sermayelere fırsatlar var mı? Bu sorunun cevabı daha önce Ekonomi ve Finans YouTube kanalında yayınlanan yapay zeka şirketlerinin halka arzına getirilen eleştirilerden farklı olmayacaktır. BlackRock'ın dünyadaki portföyüne baktığımızda ise trust, antitrust kanunlarının kimin için işleyip kimin için işlemediği sorusu tekrar akla geliyor. Bir sektörde önemli olan aktörler yani büyük şirketler tek sermayelerde toplanmamalı. Trust ve antitrust kanunlarının ana teması budur. BlackRock gibi şirketler ise bunu tek ülkede değil dünya genelinde yapabiliyorlar. Bunun sadece Türkiye için, dünya için bir tehdit olduğunu görmek gerekir. Geçen haftalarda Ryan Denetim firmasının yaptığı satın alma ile ilgili videoda da bu konuda açıklamalara yer vermiştim. Peki BlackRock kimdir? Resmi açıklamalarda 14 trilyon dolara aşan bir varlığı yönettikleri ve dünyanın en büyük küresel varlık ve yatırım yönetimi şirketi olduklarından bahsediliyor. Tabii bu kamuoyuna açıklanan resmi yüzleri. Aynı hissedarların farklı ortaklıklarda sahibi olduğu şirketler, yani şirketin gerçek etki alanının analizi değil. Şirket 1988 yılında Larry Fink ve 7 ortağı tarafından kuruluyor ve devasa bir portföyleri var. Popüler isimlerden bahsetmek gerekir ise Apple, Microsoft, Amazon gibi teknoloji devleri, finans sektöründen büyük şirketler, fosil yakıtlardan savunma sanayisine kadar dünyanın en büyük şirketlerinin çoğunda büyük hissedar durumdalar. Eğer böyle bir şirketin bir ülke piyasasına girip bir banka satın almak sahiki varsa o zaman hedef ve sonuçları daha uzun vadede ve daha farklı olur. Şirketin Türkiye'deki varlığına gelince BlackRock zaten Türkiye'de. Türkiye'de oldukça kayda değer bir varlıkları var. Halk Bankası'na gelmeden önce asıl önemli olan BlackRock gibi bir şirketin yani dünyada tekel kurabilmeye yani antitrust kanunlarını çiğneyen bu devasa şirketin Türkiye'de çok önemli bir varlık toplamış olması ve kilit sektörlerde önemli bir varlığı olmasıdır. Şirketin CEO'su Larry Fink Yahudi bir aileden geliyor. Bu da İsrail'i ister istemez akla getiriyor. Halk Bankası'na dönelim. Halk Bankası'nın hikayesi herkesçe malum, hatırlanacaktır. Halk Bankası kuruluş saati itibariyle diğer bankalardan farklı. Bir esnaf ve KOBİ bankası yani bir uzmanlık bankası. Bu bankayı almanın bu ölçekte bir küresel şirkete ülkemizde nasıl bir portföye ulaşım imkanı vereceği kanaatimce BlackRock'ın zaten aktif olarak yer aldığı bir ülke pazarında yeni bir şirket almasından daha önemli bir konudur. Halk Bankası'nın elde kalan son kamu bankalarından biri olduğu ve bu satışla kamu faydasıyla çalışabilecek bir bankanın daha elden çıkmış olacağı gerçeği de spekülatif piyasa haberlerinden çok daha önemlidir. Diğer yandan mevcut portföyleri düşünüldüğünde zaten ülkemizdeki kilit sektörlerde var olan bir şirketin yeni bir şirket alması sürpriz olmasa gerek.